you met me 2 years in September. Okay, met. Hello. So, thank you very much for coming, and welcome to Allen & Overy. As it says up here, my name is Stephen Denyer, and I'm the Global Markets Partner here at A&O. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Sizleri burada memnuniyetle karşılıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu firmanın adı Allen & Overy ve benim adım da Stephen Denyer ve küresel pazarların temsilcisiyim. So I'm English. I'm a partner here who's been particularly involved in the international growth of the firm. I currently live and work in Frankfurt in Germany, which is one of the offices that the firm has. I've been particularly involved in the expansion of the firm in Europe. Ben kendim İngilizim ve bu firmanın ortaklarından bir tanesiyim ve özellikle firmanın büyümesinden sorumluyum. Şu anda Almanya'da Frankfurt'ta yaşamaktayım ve bu firmanın özellikle Avrupa'da büyümesinden sorumluyum. I've been with Allen & Overy for 36 years, and in that time the firm has expanded from being a London-based firm doing international work to being a global firm. And the presentation I'm going to give you is going to tell you something about what a firm like mine does. So what you'll hear from me is relevant not just to what we do, but also what other similar firms do. Ben 36 seneden beri burada çalışmaktayım ve firmamız kurulduğu zamandan bu süreç içerisinde yerel bir firma olarak başladı. Uluslararası ve şu anda da küresel bir firma haline geldi ve benim de bugün sizlere bahsedeceğim bizim neler yaptığımız ve diğer firmalar neler yaptığı ve bu konudaki ilişkilerinden bahsedeceğim. We also have our annual report on the table, and that will give you some more background information about the firm, how we're structured, what we do, and so on. Ve önümüzde görmüş olduğunuz gibi yıllık raporumuz bulunmaktadır. Bu da firmamızla ilgili size geri plan bilgileri verecektir, yapılanmamızla ilgili vesaire. So, Allen & Overy was founded in 1930 by two people called George Allen and Thomas Overy. And by virtue of being a firm based in London, throughout the history of the firm has been very involved in international work. Bu firma 1930 yılında iki kişi tarafından kuruldu, John Allen ve Thomas Overy diye ve Londra'da bu firma kuruldu ve zaman içerisinde de uluslararası bir firma haline geldi. So by the standards of major London firms, we're relatively young. So other firms such as Freshfields, for example, existed more than 200 years before Allen & Overy. Ve Londra'daki kurulu diğer firmalarla karşılaştırdığımız zaman bizim firmamız aslında oldukça yeni. Örneğin Freshfield'la karşılaştırırsak Freshfield 200 yıl kadar önce kurulmuştur. We're one global partnership, although we're now a very large organization. We're a single firm, we're a lockstep partnership, which means that all of the partners in the firm worldwide are sharing in a single entity. Biz küresel bir firmayız ama ortaklarımız vardır. Ancak bir tek firma olarak bulunuyoruz ve dünya çapında, dünya çevresinde ortaklarımız var ama tek bir firmayız. We predominantly do cross-border work, so more than 2/3 of the work that we do worldwide involves more than one jurisdiction, involves several different countries, often maybe 5, 10, even 50 or 100 different jurisdictions. Ve uluslararası alanda çalışıyoruz. Yaptığımız işlerin 2/3'ü uluslararası alanda ve birçok farklı ülkede çalışmalarımızı yapmaktayız. Bunlar mesela 5, bazen 5 ya da 50 ülke, 100 ülke olabilir. Hep farklı hukuk sistemleri içerisinde çalışıyoruz.
And the same would apply to the other large global firms based in London. So Clifford Chance, Freshfields, Linklaters all have a similar profile, similar size, do a similar range of things. Also, some of the large New York-based, American-led international firms like White & Case, for example, Latham & Watkins, we all have a similar approximate size, a similar focus on multi-jurisdictional work. Ve bu bahsettiklerim diğer firmalar, Freshfield gibi, Linklater gibi diğer firmalarla da benzer durumdayız. Hem profilimiz hem de yapmış olduğumuz, çalıştığımız alanlar açısından benzer durumdayız. Bir başka mesela New York'taki, Amerika'daki firmalar, Whitehall gibi hem büyüklük açısından hem de çalışma alanlarımız, yoğunlaştığımız alanlar açısından ve birden fazla çeşitli farklı hukuk sistemleri içerisinde çalışma açımızdan birbirimize benziyoruz. So altogether there are currently 515 partners worldwide, so we, between us, own the business. We have more than 2,600 fee earners, so those are lawyers who work for us doing legal work. And in total, we're slightly under 5,000 people in the entire worldwide firm. Working altogether. Yes, yeah. So if you add up everybody, it comes to almost 5,000. Ve 515 tane, dünya çapında 515 tane ortağımız var ve 2600 avukat bizim için çalışmaktadır ve bizim adımızda hukuki işlemleri devam ettirmektedir. Ve dünya çapında hepsini, bütün çalışanların hepsini bir araya getirecek olursanız 5000'in altında çalışanlar. So this is quite typical for our type of firm. So there are approximately 5 fee earners for every partner, and in addition to all of the lawyers, we have a substantial number of support staff. Those are the ones who make up the additional numbers that look after areas like human resources, business development, IT, etc. Ve bu bizim gibi firmalar için oldukça tipik bir şey ve 5 tane ayrı ücretli olan çalışan avukatlar var. Aynı zamanda bunun yanında bizim diğer işlerimizi, mesela insan kaynakları gibi, iş yerinin geliştirilmesi gibi ve bilgisayar gibi, bilgi teknolojileri gibi alanlarda da çalışan diğer elemanlarımız, destek elemanlarımız var. Altogether, we have 42 offices in 29 countries. In some countries, like in France, we only have one office. In some countries, like Germany, we have, for example, in that case, 5 offices. So whether it's a single office or more than one office will depend on the nature of the market in that country. Ve toplam olarak 29 ülkede 42 tane büromuz bulunmaktadır. Bazı ülkelerde, örneğin Fransa'da sadece bir büromuz olmakla birlikte Almanya'da 5 büromuz vardır. Bu tamamen nerede ne kadar büromuzun olacağı o ülkedeki pazarla ilişkilidir. Most of our clients are very big multinational organizations, although we also act for governments and for international organizations as well. Many of our clients are banks or other financial institutions. Bizim çalışmış olduğumuz müşterilerimizin büyük çoğunluğu çok uluslu şirketler, kuruluşlar oluşturmaktadır. Bunun yanında hükümetleri ve diğer organizasyonlara da bankalar gibi, diğer finans kuruluşları gibi hizmetlerimizi veriyoruz. So in the last financial year, for example, we acted for 76 out of the top 100 companies in the world. Not that we did all the legal work for them, but they were clients, at least for some of their legal work.
Ve geçtiğimiz mali yılında dünyadaki en üst 100 firmadan 76 tanesine hizmetlerimizi verdik. Tabii ki yapılan her şey değil ama en azından hukuk hizmetlerimizi verdik. So again, to emphasize, there's nothing particularly unique about Allen and Overy. We're just one example of how large global law firms work. Tabii ki bu bahsetmiş, şunu üzerine vurgulamak için söylüyorum. Bu sadece Allen & Overy'e özgü değil bu çalışma biçimi ama bizim gibi olan diğer firmaların da çalışma şekli böyle. We've grown steadily from 1930. I actually joined the firm in 1978, which coincidentally is when we opened our first two offices outside of London, in Dubai and in Brussels. But even before we started opening offices, already the people in the firm in London were doing international work, and that was driven by London as a global financial and business centre. So right from 1930 onwards, partners in this firm were doing work outside the United Kingdom, even if we didn't have offices. They were going to the relevant locations by plane or boat when the firm was first founded. Ve 1930 yılından itibaren tabii ki firmamız yavaş yavaş büyüdü. Ben 1978 yılında bu firmaya katıldım. Ben katıldıktan sonra Londra'nın dışında Dubai'de ve Brüksel'de diğer iki firmamız açılmış oldu. Her ne kadar yurt dışında firmalarımız olmasa da tabii ki yurt dışındaki işler yapılıyordu firmamızdan. Londra, tabii ki bunun akabinde de Londra uluslararası finans merkezi haline geldi. But you can see that from really the 1980s onwards, we and our competitors started to open a significant number of offices around the world as the market for legal services in business law globalized. Ve 1980'li yıllardan itibaren bizim rakiplerimiz de dünyanın başka yerlerinde hukuk alanında, ticari hukuk alanında hizmetlerini vermek üzere bürolarını açtılar. Çünkü bu alandaki çalışmalar küreselleşti. So this represents both the increase in number of offices and also the increase in the total size of the firm. Bu tabii ki sonuç olarak hem bürolarımızın sayısının artmasını hem de firmamızın büyümesini yansıtmaktadır. And people expect that the large global firms will continue to grow as the market for legal services becomes more global. So you will find firms increasingly spread around the different continents of the world. Tabii ki insanlar bizim gibi küreselleşen firmaların zaman gittikçe büyümesini beklerler. Çünkü bu alandaki pazar da küreselleştiği için firmalar da dünya çevresinde küresel alanda farklı ülkelerde ofislerini açarak büyümektedirler. So this is a picture of the percentage of our people in different locations. So we divide Europe on this chart between the United Kingdom, which is here at 32%, Western Europe and Central and Eastern Europe. So we still have more than half our people in total in Europe, but spread across a large number of jurisdictions. The British, the people in London, are in a minority in the firm, so 32% in London at the moment. Ve burada görmüş olduğunuz bu resimde tabii ki oranlarını göstermektedir. Farklı yerlerdeki çalışanların. Avrupa'yı ikiye böldük. Birleşik Krallık
%32 ve Batı Avrupa ve Merkez Avrupa'yı da burada görüyoruz. Avrupa'nın tamamında çalışanların büyük çoğunluğu yarısını oluşturmaktadır, %50'sini oluşturmaktadır ama bunun yanında farklı ülkelere de dağılmıştır. Londra'da çalışanların Britanyalı olup da Londra'da çalışanların sayısı azınlıkta kalmaktadır, %32. So today the majority of our partners are not British, are not qualified in England. The majority of our lawyers are not British. The majority of our business does not relate to Britain, although the British are still the largest single group in the firm. Ve bizim ortaklarımızın büyük bir çoğunluğu dolayısıyla Britanyalı değildir ve bizim firmamızda çalışanların büyük çoğunluğu Britanya'da eğitim görmemişlerdir. Avukatlarımızın yine büyük çoğunluğu Britanyalı değildir ve yaptığımız işlerin büyük çoğunluğu da Britanya ile ilgili değildir. But this only tells you where the people are located. It doesn't tell you where the work that they're doing relates to. So, for example, only 1% of our people today are located in Africa. We currently only have one office in Africa, in Casablanca in Morocco. But about 5% of our worldwide business relates to Africa, for example, because we have large teams in offices such as London, Paris, Dubai, Hong Kong, Singapore, who are doing a large amount of work in Africa. The same would apply, for example, with Latin America. We have one relatively small office in Latin America, but a large amount of the work we do elsewhere in the world will relate to places like that. Şimdi şu ana kadar tabii ki sizlere çalışanların nerelerde bulunduklarından bahsettim ama tabii ki diğer taraftan da nerelerde çalıştığımızı söylemedim. Çalışmalarımızın %1'i Afrika'dadır. Bunlar Casablanca, Fas'ın Casablanca şehrinde. %5'i, çalışmalarımızın %5'i dünya çapında Afrika'dadır. Londra'da, Paris'te, Dubai'de ve Singapur'da ofislerimiz, bürolarımız vardır ve bunlar da Afrika'daki çalışmalarımızı yürütmektedirler. Aynı şekilde Latin Amerika'da da küçük bir büromuz vardır ve oradan da dünyanın diğer yerlerindeki çalışmalarımızı devam etmekteyiz. Altogether in the firm we have lawyers qualified in more than 50 different jurisdictions around the world. And a significant number of our lawyers are qualified in more than one jurisdiction. So we have more than 200 lawyers who are qualified in multiple jurisdictions, maybe in New York and in Germany or in China and in England, for example. Ve toplamında bizim firmamızda çalışan büyük çoğunluğu 50'den fazlası büyük çoğunluğu farklı hukuk sistemleri konusunda eğitim almışlardır ve büyük çoğunluğu 2000'den fazlası da yine farklı hukuk sistemlerinde, örneğin New York gibi, Almanya gibi, Çin gibi, İngiltere gibi farklı hukuk sistemlerinin eğitimlerini alarak yetişmişlerdir. We also have several hundred lawyers who practice outside of their home jurisdiction, who practice in places where they're not qualified. So, for example, I'm an English lawyer practicing in Frankfurt. I'm not qualified in Germany. As you may know, within the European Union, there is a free movement of lawyers. Ve birkaç yüz tane avukatımız da şu anda çalıştıkları yer, eğitim gördükleri yer başka ama çalıştıkları yer başkadır. Örneğin ben İngiltere'de eğitim aldım ama şu anda Frankfurt'ta görev yapmaktayım. Sizlerin de farkında olacağınız gibi Avrupa Birliği içerisinde hareket etme serbestisi vardır. So just to explain a little bit more about how that works in practice, using me as an example. In the European Union there is something called the Establishment Directive. And the Establishment Directive permits the movement of lawyers
from one European Union jurisdiction to another. There are two requirements. The first is that you are admitted in a member state of the European Union. The second is that you're a citizen of a European Union member state, although not necessarily the state in which you're qualified. Ve uygulamada bunun nasıl olduğuna gelince Avrupa Birliği'nin bir direktifi vardır ve bu direktife göre kişilerin bir ülkeden diğer ülkeye serbest bir şekilde hareket etmelerine izin verir. Ancak iki koşul vardır. Bunlardan bir tanesi tabii ki Avrupa Birliği üyesi ülke olması gerekiyor ve ikincisi de bu Avrupa üyesi ülkelerden bir tanesine vatandaşı olmanız gerekiyor. Ama ille de bu ülkelerden bir tanesi de eğitim alma şartı yok. So when I moved to Germany, I had to demonstrate that I was qualified as an English solicitor. I had to demonstrate that I was in good standing with the profession here, that I wasn't the subject of any disciplinary proceedings or anything like that. And I had to show that I had the nationality of an EU member state, in my case British. Örneğin kendimden örnek verecek olursam tekrardan, ben Almanya'ya gittiğim zaman Almanya'daki yetkililere tabii ki şunları göstermem gerekli. İngiltere'de solicitor olarak eğitim gördüğümü, iyi standartlara sahip olduğumu, kendi ülkemde herhangi bir disiplin işlemine tabi kalmadığımı ve Avrupa ülkesi bir üyenin de vatandaşı olduğunu göstermem gerekli. So once I produced those credentials, the German authorities were obliged to admit me as a foreign lawyer practicing in Germany automatically. I just had to go and appear in a German court to undertake to comply with German rules of professional conduct. I didn't have to demonstrate a knowledge of the German language, nor did I have to demonstrate a knowledge of German law. Ve tabii ki ben Almanya'daki yetkililere bir kere kendi gerekli evraklarımı gösterdikten sonra Alman yetkilileri beni yabancı bir avukat olarak, solicitor olarak kabul ettiler ve bunun sonucunda da Alman mahkemelerinde görev alabildim ve tabii ki oradaki uygulama kurallarına uymam da gerekiyordu ama bunun yanında tabii ki illa Almanca bilmem gerekmiyordu ya da Alman hukukunu bilmem gerekmiyordu. Having practiced in Germany as an English lawyer for 3 years, I was entitled to take on the title of a German lawyer. In other words, to position myself as a Rechtsanwalt, the German name for a lawyer. I didn't do that because I only practice English law, but that was an entitlement that I had under the directive. Ve 3 sene Almanya'da görev yaptıktan sonra avukat olarak şöyle bir hak kazandım. Kendimi Alman avukatı olarak Lüksemburg'da kayıt ettirebilirdim. Ancak ben bunu yapmadım ve bu da ilgili Avrupa direktifinin hükümlerine göre böyle bir şeye hakkım vardı ama ben bunu yapmadım. There are also other relevant EU directives, for example, dealing with the recognition of qualifications, and I can tell you more about that later if you're interested. Tabii ki Avrupa Birliği'nin başka direktifleri de var. Çalışmanızın, diplomalarınızın kabul edilmesi ve yetkinlik kazanmak için bu ülkelerde. İsterseniz bununla ilgili daha sonra bilgi verebilirim. So this illustrates the way in which movement of lawyers within firms like ours has become more possible on a more global basis during the course of my career. Ve bu anlattıklarım tabii ki nasıl avukatlarımızın hem küresel olarak hareket edebilmelerinin, seyahat edip çalışabilmelerinin mümkün olduğunu gösteriyor. Firms like mine operate